Hastamızın alım aşamasındayız. Kök alımı yapıyoruz şu an. Alım yaparken gruplaşma çok önemli. Eğer ki 3 saç teli varsa 3 saç teli gelmeli. 4 saç teli varsa 4 saç teli gelmeli. Şimdi kök alımını yaptık. Alım yaparken ikili üçlü saç tellerine girmeye çalışıyoruz. Tekliler hariç. Gruplaşmamız önemli. Şimdi bakıyoruz. Evet. Üçlü kök. Üçlü kök. Üçlü. Bunlar bizim yoğunluğumuzu arttıracak. Evet, alım yaparken dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi gruplaşma. Diğeri de dağılıma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız yerden tekrar greft gelmeyecek. O yüzden çok düzenli, itinalı, yavaş yavaş alım yapmamız gerekir. Her bir saçlarının alınırken düşünerek, bakarak alım yapmamız gerekiyor. Hastamız New York'tan geliyor. Norwood 5 hastamızın açıklığı, ön ve tepe ekimi. Ortaya da çok az bir sıklaştırması var. 4500 greft planladık. Şu an 4000 greftteyiz. Son 500 greftimiz kaldı. Kökleri buradan tek tek serbest hale getiriyoruz. Sonra bunları tek tek topluyoruz. Greftlerimizi alırken özenli, itinalı, aralarda saç bırakarak alım yapmamız gerekiyor. Ve greftlerin yönlerine göre alım yapmamız lazım. Yoksa greftler kırılır. Bizim greft diye tabir ettiğimiz şey aslında saç tellerinin grup halinde bir arada bulunması. Alım yaparken en çok dikkat ettiğimiz şey gruplaşma. Şimdi size biraz sonra greftlerin dizim şeklini, gruplaşmaların ne olduğunu göstereceğim. Kökler birli, ikili, üçlü, dörtlü ve bazen beşli gruplar halinde bulunur. Hastamızın kök alım işlemi bitti. Şimdi stemsel için kulak arkasından dokuyu alacağız. Daha önce sedasyon orayı uyuşturmuştuk zaten. Hasta hiçbir acı hissetmeyecek. Buradan 4 tane doku alacağız. 1 Aldığımız dokuları şimdi çıkaracağız. Şimdi kök alım aşamamız bitti. 4500 grefti aldık. Söylediğim gibi greftler bizde birli, ikili ve üçlü ve üzeri olmak üzere ayrılıyor. Şöyle yakından gösterelim. Şöyle bilelim. Tekli greftlerimiz, ikili, üçlü ve üzeri greftlerimiz. Tekli greftlerimizi en ön hatta ekiyoruz. Daha doğal görünmesi için arkasından ikilileri, daha sonra çoklular olarak devam ediyoruz. Bu bize doğal bir görünüm kazandırıyor. Hem de makada kaç tane çoklu greft alabildik, kaç tane ikili, kaç tane tekli greft çıkardık. Ortalamasını alıyoruz. Hastanın saç teli sayısını hesaplayabiliyoruz bu şekilde.
Ve hastalarımız istediğinde greft sayılarını da sayabiliyorlar ayrıca. Her bir sponge'da 100 tane greft olarak arkadaşlar dizim yapıyorlar. 10 tane yatay, 10 tane dikey olacak şekilde. Her petrede 7 tane oluyor. Her bir sponge'da da 100 tane greftimiz oluyor. Bu şekilde hem greftleri daha kontrollü sayıyoruz, hem gruplaşmamızı kontrol etmiş oluyoruz. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada önce hastamıza sedasyon yapılacak. Ön tarafı uyuşturulacak. Hasta hiçbir ağrı hissetmeyecek. Ondan sonra ön tarafa hibrit dediğimiz teknikle 1-2 santim genişliğinde 400-500 greft olacak şekilde tekli greftler için safirle kanal açacağız. Arkasından DHI tekniğiyle önden tepeye kadar ekim yapacağız. Ön tarafa Norwood 5 dediğimiz gibi ön tarafa 3500 greft planlıyoruz. Arka tarafa 1000 greft planlıyoruz. Toplamda 4500 greft ekeceğiz. Planlamamız bu şekilde. Greft dizimimiz bitti. 4500 greftimiz var. Gösterelim. Çoklu greftlerimiz, ikili greftlerimiz, tekli greftlerimiz. Burası çoklu, burası ikili ve burası tekli greftlerimiz. Tabii ki bunlar dışarıda durmuyorlar. Soğuk dolaplarda muhafaza ediyoruz. İşlem yaptıkça tek tek petlerimizi alıyoruz. Şimdi kanal ve DHI'den önce stem seli yapacağız. Deri altına küçük küçük enjekte ediyoruz. Tüm bölgeye. Ön tekliler için kanallarımızı açıyoruz. Elimde gördüğünüz safir uçlu açıyoruz. Bir 300 tane kanal açacağım. 300 tane tekli greft ekeceğiz. Hibrit dediğimiz teknik bu oluyor. Önlerin kanal açılıp arkaların DHI ile ekilmesi. Neden hibrit tekniğini tercih ediyoruz? Çünkü safirle açtığımız ön hatta daha doğal bir görüntü yakalıyoruz. Arka tarafta DHI yapıyoruz. DHI ile dolaşıma daha az zarar veriyoruz. Safirin uçları birden başlayıp 1.5'e kadar devam ediyor. Ama DHI uçlarında uçlarımız 0.6'dan başlayıp 1'e kadar. Yani onların uçları daha küçük. O yüzden daha sık ekim yapabiliyoruz. Dolaşıma daha az zarar veriyoruz. O yüzden tercihimiz DHI arkalarda. Kanalların yatay olması, doğal yönlerde çıkması çok önemli. DHI aşamasındayız. İkili greftlerimiz kırmızı kaleme diziliyor. Ön hattımızı bitirdik. Arkaya geçtik. DHI yaparken mevcut saçları görüp çok rahat bir şekilde onlara zarar vermeden ilerleyebiliyoruz. İstediğimiz sıklıkta ekim yapabiliyoruz. DHI kalemlerin uçları küçük olduğu için dolaşıma daha az zarar veriyoruz. Herhangi bir kanal yok, kesi yok. Buraya 3500 greft ekeceğiz. Her bir gruplaşmadaki greft için farklı kalemler var. Renkleri farklı. Bu 0.8 milim uç. İkililer için.
ameliyat odasında ameliyattan önce hastanın fotoğraflarını çekiyoruz ve odasına asıyoruz. Orada görüldüğü gibi tepe bölgesindeki açıklığı, donör bölgesi, yoğunluğu. Hastanın orta bölgesinde saçları var. İncelmiş saçları değil ama sağlıklı saçlarını görüp burada onları koruyarak işlem yapıyoruz. Stemselle de o güçsüz saçlar daha da güçlü hale gelecek. Burada saçları görüyoruz. Tam orta noktasından iki saçın arasına. Hastamıza toplam 4500 graftimizi ekeceğiz. Hastayı buradan bir bandajla çıkaracağız. Yarın sabah hastamızı kliniğe alıp bandajını çıkarıp kontrollerini yapacağız. Bir sonraki günde ilk yıkamamızı yapacağız. Onları tekrar size göstereceğim. Kontrolde nasıl, yıkama nasıl olacak? Bir dahaki görüntüleri de görmüş olacaksınız 3. gününü. 2 gün önce hastamıza saç ekimi yaptık. Hastamız Norwood 5 hastası. Ön ve tepe ekimi. Toplamda 4500 graft aldık. Donör alanımızın iyileşmesini görelim. Yani çok bir kızarıklık, herhangi bir yara yok. Ve birkaç gün içinde tamamen iyileşmiş olacak. Hibrit tekniği uyguladık. Ön bir parmak alana safir ile kanal açtık önce. Sonra ön taraftan tepeye kadar geri kalan kısmı komple DHI tekniğini uyguladık. Graftleri ayırdığımız teklilerimizi en önlerde daha doğal görünmesi için ektik ve onun çok doğal görüntüye kavuşturacak bu teklileri ekmiş olmamız. Önden ortaya kadarki kısma 3500 graft ektik. Arka tarafa 1000 graft ektik. Hastamızın hafif bir ödemi var. Birkaç gün içinde onlar da geçecek. Her şey yolunda.